Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle kıyır kıyır, aynı zamanda da kat kat çok lezzetli bir ay baklava tarifi hazırladım. Üstelik oklava kullanmadan sadece merdane ile yapacağımız ay baklava tarifimin tüm püf noktalarını ve tüm detaylarını videomda sizlerle paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak ay baklavamın hamurunu hazırlamakla tarifime başlıyorum. Bunun için uygun bir yoğurma kasesinin içerisine ilk olarak 2 tane yumurtamı ekliyorum. Ardından üzerine 100 mililitrelik çay bardağıyla 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi yine aynı bardakla 1 çay bardağı sütümü de ilave edip tüm bu malzemeleri öncesinde şöyle bir çırpma teliyle güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de baklava hamurumun içerisine 1 dolu yemek kaşığı olacak şekilde üzüm sirkemi ilave ediyorum. Sirkeyi de ekledikten sonra burada 3 su bardağı unum var. Unumun ilk olarak yarısını yine kasemin içerisine ekliyorum ve tahta kaşıkla güzelce bir karıştırıyorum. Ay baklava tarifimde ben baklavalık un kullandım. Sizler de mutlaka baklavalık un kullanırsanız daha güzel sonuç alacaksınız. Şimdi de 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kabartma tozumu ilave ediyorum ve sonrasında kalan unumun da tamamını yine kasemin içerisine ekliyorum. Ben bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Sizler de lütfen ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü her kullanılan unun markasına ve kalitesine göre, kullanılan yumurtanın ebatına göre bile un miktarı değişebiliyor. Şöyle kasemin içerisinde baklava hamurumu güzelce toparladıktan sonrasında tezgahımın üzerine alıyorum ve tezgah üzerinde yaklaşık 5 dakika boyunca güzelce baklava hamurumu şöyle çekiştire yoğuruyorum. Baklava hamurumuz orta sertlikte bir hamur olacak. Çok yumuşak bir hamur yoğurursanız nişastayı çok çekecektir ve lezzeti de güzel olmayacaktır. Bu yüzden şöyle kıvamını da size göstereyim. Bu şekilde orta sertlikte bir hamur oluncaya kadar tezgah üzerinde en az 5 dakika boyunca hamurunuzu yoğurun. Evet, baklava hamurum hazır. Bu aşamada ortadan 2'ye bölüyorum. Her bir parçayı 8'e, sonrasında toplamda 16 parça olacak şekilde bezelere ayırıyorum. Ben bezelerimi ilk olarak böyle gelişigüzel bir şekilde kestim. Sonrasında da mutfak tartısıyla ölçerek her birini 45 gram ağırlığında bölüştürdüm. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde bezeler yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sizin mutfak tartınız yoksa bu ebatlarda toplamda 16 beze yapmanız yeterli. Şöyle 4'erli grup olacak şekilde bezelerimi yuvarlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Sonrasında da bir servis tabağının içerisine alıyorum. Servis tabağına aldığım bezelerimin üzerini yine bir buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıyorum ve kurumaması için kenara alıyorum. Ve ilk 4 bezemi nişastamın içerisine alarak açma işlemine başlıyorum. Burada toplamda 250 gram kadar buğday nişastam var. Bezelerimi nişastamın içerisine aldım ve ilk bezemden başlayarak merdane yardımıyla yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde güzelce açıyorum. Baklava hamurumun bezelerini bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıp sonrasında dinlendirme işlemi yapacağım. Her birini 4'erli gruplar halinde açarak üst üste dizeceğim. Böyle servis tabağının içerisine alıyorum ve her birini 4'erli grup olduktan sonra üzerine yine buzdolabı poşeti kapatarak aralarına servis tabağımın içerisine yerleştireceğim. Bu aşamaları sizi çok sıkmamak adına biraz hızlandırarak geçiyorum. Gördüğünüz gibi pasta tabağı büyüklüğünde açarak aralarını da yaklaşık böyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde nişasta ilave ederek güzelce açıp servis tabağının içerisine yerleştirelim. 4 tane bezeyi yaptıktan sonra bu şekilde buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve her bir bezeyi yine 4'lü gruplar olacak şekilde açarak servis tabağımın içerisine alıyorum.
Evet, toplam 16 tane bezemi servis tabağı büyüklüğünde açtım ve her birinin arasına yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nişasta ilave ederek bu şekilde üst üste dizdim. Baklava bezelerimizin üzerini güzelce her yerine gelecek şekilde nişastalamaya özen gösterelim. Böyle hiç nişastalanmamış yeri kalmasın. Evet, toplamda 16 bezemi bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra streç filmle şöyle güzelce bir kapatacağım ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendireceğim. 1 saat kadar dinlendirdiğinizde bezeleriniz daha kolay bir şekilde açılacaktır. Dilerseniz bu şekilde bir gece öncesinden hazırlayarak buzdolabına kaldırıp ertesi günde diğer açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bezelerimi buzdolabına kaldırıyorum ve ben de şerbetimi hazırlayacağım. Burada 3 su bardağı toz şekerim var. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şekerimi aktardım ve şimdi de üzerine 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Suyu da ekledikten sonra şöyle çeyrek limonumun suyunu sıkıyorum ve kabuğuyla birlikte onu da içerisine atıyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Ocağımın üzerine aldıktan sonra da karıştırma işlemine devam edeceğim. Bu şekilde şekeri erinceye kadar karıştırırsanız şerbetiniz hiçbir şekilde şekerlenmeyecektir. Kaynayıncaya kadar güzelce karıştırdım. Bu aşamada ocağımın altını da orta ateşe getirdim ve ocakta 15 dakika boyunca şerbetimi kaynattım. Kaynatmış olduğum şerbeti bu şekilde kenarda soğumaya bırakıyorum. Bu arada baklavam için 150 gram kadar tereyağını tavamın içerisine aldım. Tereyağımı ocağımın üzerine alarak eriteceğim. Erittikten sonra tereyağın üzerinde bu şekilde beyaz beyaz köpükler ortaya çıkıyor. Bu köpükleri de mutlaka bu şekilde kaşıkla sıyırarak alalım. Tereyağımızı bu şekilde köpüğünden ve ayranından ayırmazsak eğer baklava yufkaların üzerine döktüğümüzde yufkalarımızın üzerinin de kararmasına neden olacaktır. Şöyle ben kaşıkla toparlayabildiğim kadar toparladım. Sonrasında kalanı da şöyle bir süzgeçle süzerek güzelce arındırdım. Yağımız kenarda soğurken biz de 1 saat kadar dinlenen baklava yufkalarımızdan şöyle ilk 4 tanesini açmaya başlayalım. Tezgahıma yine bir miktar nişasta döküyorum. Bu aşamada her bir bezenin arasını da kontrol ediyorum. Şöyle yine nişastalanmamış ve nişastasını çekmiş yerleri varsa tekrar elimle nişasta koyarak her yerine güzelce nişastayı buluyorum. Baklava yufkalarımın böyle aralarını nişastaladıktan sonra ilk aşamada parmak uçlarımla kenarlarına bastırarak güzelce kapatıyorum. Kenar kısımlarının iyice bastırıp kapattıktan sonra sonrasında merdane ile açma işlemine başlıyorum. Ben baklava yufkamı buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. 1 saat kadar dinlenmiş olan baklava yufkalarım gördüğünüz gibi çok kolaylıkla merdane ile açılıyor. Arada şöyle alt üst edin ki hem üzeri hem de altı eşit bir şekilde açılsın. Merdane ile sizi hiçbir şekilde yormadan ve zorlamadan baklavalık yufkalarınızı kolaylıkla büyütebiliyorsunuz. Bu aşamada özellikle bu kenar kısımlarını inceltmeye özen gösterin. Merdane yardımıyla açabildiğim kadar büyüklükte açtım. Şöyle ara ara da ters düz ediyorum ki her yerini eşit bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Ve merdanemi özellikle kenar kısımlarına bastırarak baklava yufkamın her bir yerinin eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum. Evet, ilk 4 tane bezemi bu şekilde tezgah üzerinde genişlettim. Şimdi de üzerine ceviz serpiştiriyorum. Cevizinizin mutlaka böyle iri çekilmiş olmasına özen gösterin. Un gibi olmasın. İri kıyım olursa lezzeti daha güzel olacaktır. Şimdi açmış olduğum baklava yufkamın her yerine gelecek şekilde cevizi serpiştirdikten sonra şöyle kenar kısımlarını ve uç kısmını içe doğru katlıyorum. Ardından böyle eksik gördüğüm yerleri de tekrar cevizle güzelce serpiştiriyorum ve bir oklava yardımıyla uç kısımdan başlayarak ve çok sıkı olmayacak şekilde böyle sarıyorum.
Videoda gördüğünüz şekilde sarıp sonrasında içindeki oklavanızı çekerek çıkartalım. Ve ardından şöyle üzerine bastırdıktan sonra bir su bardağı yardımıyla baklava yufkalarımıza şekil vereceğiz. Ben bu şekilde bir su bardağı kullandım. Uç kısımdan başlayarak bu şekilde üzerine bastırarak ay şeklinde baklava yufkalarımı kesiyorum. Yaklaşık böyle 1-2 parmak kalınlıkta yapmanız yeterli olacaktır. Ama sizler dilerseniz daha geniş bir şekilde de kesebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezemi bu şekilde güzelce bardak yardımıyla keserek son şeklini veriyorum. Sonrasında fırın tepsimin içerisine böyle önlü arkalı olacak şekilde ay baklavalarımı sırasıyla diziyorum. Bu arada tepsinizi yağlamanıza hiç gerek yok. Sonrasında üzerine yağ dökeceğimiz için direkt tepsinin üzerine ay baklavalarımı yerleştirdim. Ve tekrar kurumaması için şöyle bir buzdolabı poşeti üzerine kapatarak diğer yufkalarımı da aynı şekilde açma işlemine başlıyorum. Her bir yufkayı dörtlü olacak şekilde tezgahımın üzerine alarak merdane yardımıyla açabildiğim kadar büyütüyorum. Böyle çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Ya tezgah üzerinde her yerini eşit olacak şekilde açmaya özen gösterin. Şöyle bir tanesine daha şekil vererek size tekrar göstermek istiyorum. Baklava yufkamın her yerine gelecek şekilde cevizi serpiştiriyorum. Uç kısımlarını içe doğru katlıyorum ve sonrasında oklavaya çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sarmış olduğum yufkamı sonrasında içindeki oklavayı çıkartıyorum ve üzerine hafif bastırdıktan sonra böyle bardakla son şeklini veriyorum. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, toplamda 16 bezeyi dörderli gruplar halinde güzelce açarak son şeklini vererek bu şekilde hazırladım ve tepsime dizdim. Şimdi dizmiş olduğum baklavalarımın üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı karışımı dökeceğim. Burada 150 gram tereyağım vardı. Üzerine yarım çay bardağı kadar da ben sıvı yağ ekliyorum. Böyle yoğun bir tereyağı kokusu sevmediğim için ben yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve ay baklavalarımın her yerine gelecek şekilde güzelce yağımı gezdiriyorum. Tereyağını ayranından ayırdığımız için hiçbir şekilde üzerinde bir kararma meydana gelmeyecek. Siz de mutlaka bu konuya dikkat edin ve üzerinden ve dibinde biriken ayranından mutlaka yağınızı arındırın. Bir de üzerine eklediğiniz yağ kesinlikle sıcak olmasın, ılık olmasına özen gösterin. Bu arada fırınımı da öncesinde 5 dakika boyunca 180 derece alt üst ayarda ısıttım. Isıtmış olduğum fırının en alt rafına baklava tepsimi yerleştiriyorum. Baklavamız fırında en az 1 saat kadar pişecek. İlk olarak ben 180 derecede fanlı olarak 10 dakika böyle biraz kabartana kadar pişiriyorum. Sonrasında dereceyi 150 dereceye indiriyorum ve 150 derecede alt üst ayarda toplamda 1 saat boyunca baklavalarımı pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi katları böyle açıldı. Çok güzel, tam kıvamında pişmiş oldu. Fırından çıkarmış olduğum baklavamın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şöyle her birinin üzerine de gelmesi için bir kaşık yardımıyla tek tek baklavaların üzerine şerbetini döküyorum. Ben sonrasında baklavalarımı dikdörtgen borcamın içerisine aldım. Borcam içerisinde şerbetin böyle kalan kısmını da üzerine gezdirerek bu şekilde kenarda şerbetini çektiriyorum. Bu baklava en az bir gün beklerse lezzeti daha güzel oluyor. Şöyle 3-4 saat kadar dinlendirmiş olduğum baklavalarım üzerine ben biraz da toz fıstık gezdiriyorum ve size son halini şöyle yakından da göstermek istiyorum.
Görünümüyle kendini hayran bırakacak, çok lezzetli, aynı zamanda da şöyle çıtır çıtır bir baklava oldu. Şöyle ay baklavalarımı ortadan keserek size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. İçini, şerbetini tam olarak çekti. Katları da çok güzel tel tel ayrılmış durumda. Bu baklavanın 2 saat dinlenmiş hali. Bekledikçe lezzeti daha da artacak. Çok daha güzel şerbetini çekmiş olacak. Evet, bugün sizlere oklava kullanmadan sadece merdane ile çok kısa sürede yapabileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir ay baklava tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.